Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Ben psikolog, aile danışmanı Arzu Aksu Yücel. Bugün birçok danışanımın aslında bana getirdiği bir konuyla ilgili bahsedeceğim. Değersizlik duygusu. Değersizlik duygusu kişinin kendisini önemsiz, varlığının bir anlam ifade etmediğini ve işe yaramaz hissettiği bir duygu durumudur. Aslında hepimizin içinde bir yerlerde, en derinlerde bu değersizlik duygusu bulunur. Bu duygunun ortaya çıkış şekli aslında bir çocuğun doğumundan itibaren başlıyor. Şöyle, anne babaların veya ebeveynlerin, bakım verenlerin çocuğa yaklaşımlarıyla beraber, işte çocuğu eğer eleştiriyorlarsa, aşağılıyorlarsa, kıyaslıyorlarsa, gerekli ilgiyi, bakımı, sevgiyi vermiyorlarsa çocukta o dönemde değersizlik duygusu oluşmaya başlıyor zaten. Bunun dışında okul çağındaki çocuklarda akran zorbalıklarıyla beraber, akranların dışlamalarıyla beraber yine bu değersizlik duygusu oluşabiliyor. Biz bu değersizlik duygusunu yetişkinlik döneminde de taciz, şiddet, aldatılma, işten çıkarılma gibi durumlarda görebiliyoruz. Değersizlik duygusuna sahip kişilerin bazı özellikleri şunlardır. Kendi başarılarını çok önemsizleştirirler ve başarısızlıklarını çok abartırlar. Bir şey başardıklarında bunu hep dış etkenlere atfederlerken başarısızlıklarının sorumluluklarını hep kendileri alırlar. Genellikle sınır koyamazlar, hayır diyemezler. Çok fazla fedakarlık yaparak kendilerinden ödün verirler. Kendilerini sevilmeye layık hissetmezler. Bunun dışında yaşadıkları olaylarda hep olumsuz noktalara odaklanırlar. Örnek veriyorum, bir danışanımın bahsettiği bir durum. Birine mesaj atıyor ve mesajın karşılığını alamıyor ve şununla geliyor: hocam ben mesaj attım ancak arkadaşım aktif olmasına rağmen bana mesaja geri dönüş yapmamış, cevap vermemiş. Bunda şunu düşünmeye başlıyor: beni sevmiyor, bana değer vermiyor, bana vakit ayıramıyor diye düşünüyor. Halbuki burada şunu düşünebiliriz: vakti olmamış olabilir, geri dönecek olabilir, gözünden kaçırmış olabilir. Bunları düşünmek yerine kişi olumsuza odaklanıyor o noktada. Bu değersizlik duygusunu aşabilmek için öncelikle kendimizle bir barışmamız lazım. Ve sevgiyi dışarıdan aramak yerine öncelikle kendimizi sevmeyi öğrenmeliyiz. Sonrasında bize değersiz hissettiren ortamları ve kişileri bulmamız lazım. Hangi ortamlarda değersiz hissediyoruz, hangi kişilerin yanında değersiz hissediyoruz, kimlerin yanında kendimizi çok fazla kanıtlamak zorunda hissediyoruz. Bu kişi ve ortamları belirleyip buralardan uzak durmakta fayda var. Bunun dışında çok büyük hedefler belirlemeden kendimize küçük hedefler belirlersek bu da bizim değersizliğimizi azaltmada yardımcı olacaktır. Çünkü çok büyük hedefler belirlediğimizde ve bu hedefleri yerine getiremediğimizde değersizlik duygumuz tetiklenecektir. Bunun dışında hayır deyip sınır koymamız lazım. Değer, sevgi görmek için çok fazla fedakarlık yaparak kendimizden ödün vermememiz gerekir. Ayrıca kendimiz için ne yapıyoruz? Yalnızca kendimiz için. Bunu bir düşünmenizi istiyorum. Şöyle, danışanlarıma soruyorum: yalnızca kendiniz için yaptığınız ne var? Ve şu cevabı alıyorum genellikle: yapılan şeyler hep anne için, baba için, evlat için, eş için, akraba için, hep birileri için yapılıyor ve kişinin sadece kendisini düşünerek yaptığı hiçbir şey olmamış oluyor. Dolayısıyla yalnızca kendinizi düşünerek, yalnızca kendinize değer vererek bir şeyler yapmaya başlayın. Umarım faydalı bir söyleşi olmuştur herkes için. Sağlıklı günler dilerim. Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sundu.